Berlix'e hoş geldiniz. Bugün okulum olan Hochschule für Wirtschaft und Recht, İngilizcesiyle Berlin School of Economics'e Low'a gidiyoruz. 3 farklı şekilde okula ulaşabiliyorsunuz. İspanyoluyla Innsbrucker Platz'te inerek ya da U-Bahn Berner Straße ya da U-Bahn Bayerischer Platz'te inerek okula ulaşabilirsiniz. Bu arada unutmadan söylemeliyim, videolarımız 20 farklı dilde izlemeye açıktır. Altyazıdan ayarları değiştirerek istediğiniz dilde izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Bayerischer Platz durağından 6 dakika yürüme mesafesinde okulumuz. Berner Strasse'den de yaklaşık 6 dakika falan. Ama Espan'a yürümek isterseniz bir 15 dakika yürüme mesafeniz var. Ama işin güzeli burada birçok Türk kafesi bulabiliyorsunuz ve içerisinde kısırından böreğine, ıspanak böreğine kadar bulabiliyorsunuz yani. Bunun dışında yakınlarda çok güzel Yunan bir marketimiz var. Yunan marketimiz şu köşede hemen. Ve okulumuza doğru yürüyoruz. Çevresinde birçok farklı yeme içme yeri olduğu için kantin tercih etmek istemezseniz de dışarıda istediğiniz ürünü tüketebilirsiniz arkadaşlar. Okula geldiğiniz zaman kampüs kartınızı buradaki makineden alacaksınız. Bu stabil olarak okulda duruyor. Ve bu makineden de onaylatmanız gerekiyor. Ve bütün internetle alakalı bilgileri de buradaki panodan bulabilirsiniz. Bakın şurada su doldurma makinemiz var. Köşede herkes sıra bekliyor. Yanında atıştırmalık alabileceğiniz ve kahve alabileceğiniz otomatlar da mevcut. Bunları yeni eklemişler bu arada, bir senedir yoktu. Yani yeni gelecek arkadaşlar oldukça şanslı. Koridor boyunca okulla alakalı bilgileri, iş ilanlarını, parti ilanlarını, her şeyi bulabilirsiniz ve duvarlarda zaten tarihlerinde erişebiliyor olursunuz. Buradaki herkes bisiklet kullandığı için bu arada şöyle gösterelim. Burada bisikletinize bakım yapabiliyorsunuz, tekerlek şişirmesi vesaire. Çok güzel düşünülmüş bir şey, ben kullanmasam da. Ama genel olarak bahçemiz bu kadar. Hiç öyle büyük bir bahçe beklentiniz olmasın arkadaşlar. Maksimum bu kadar. Şu an tam arkamda inşaat var, o yüzden gösteremiyorum ama şu arkada gördüğünüz yapı aynı zamanda ekstra derslerin de konulduğu bir yapı. Genelde bu okulun bir de paralı bölümleri var. Özel okul olarak da bölümler var yani. Ve çoğunlukla dersler orada veriliyor. Hatta kapı falan otomatik açılıyor yani oradan anlayabilirsiniz. Ama bizim de derslerimiz oldu. Yani burası devlet okulu olduğu için arkadaşlar herkes her yere eşit ölçüde erişebiliyor yani. Ya yukarıdaki kantin dışında bir de kafemiz var alt tarafta. Bu şekilde. İlk kat IT katı. Gördüğünüz gibi demin asansörün oradan geçtik. Merdivenleri de kullanabilirsiniz. Genel olarak koridorlar bu şekilde. Temiz yani. Ben seviyorum. Hatta bazı tuvaletleri unisex'e çevirmişler. Bu da güzel bir şey bana sorarsanız. Ama ben size başka bir şey göstermek istiyorum. Bazı şeylere şahit oluyorsunuz. Sizi Türkiye'ye aratmıyor. Yani Türkiye yanınıza geldi. İsteseydin olurdu. Burada da diğer kafemiz var arkadaşlar. Bayağı da bu arada fiyatı falan uygun. O yüzden buraya da tercih edebilirsiniz geldiğiniz zaman. Buradaki asansörümüz biraz eski. B binasının sağ tarafındaki diğer asansör daha yeni. Yukarıya çıkıp size koridorları göstereceğim. Çok fazla bir şey yok gerçi. Ama burada okulla alakalı bilgileri ilk geldiğinizde inceleyip öğrenebilirsiniz. Ve kantine gidiyoruz. Burada menüler var. Buraya da tepsilerinizi koyuyorsunuz. Bu arada
buradan okula geldiğiniz aşağıdaki gösterdiğim makinelerden kart çıkaracaksınız. Ve o kartın içine kantinden para yüklüyorsunuz. Ve ödemeyi o kart yoluyla yapıyorsunuz. Ne kadar paranız varsa kartta. Hem fotokopi çekerken hem de yemeğinizi sipariş ederken kullanabilirsiniz. Size çok lokal bir önerim var. Şu köşede gördüğünüz bir pizzacı var. Pizza al Taglio diye. Pizzalar efsane. Ve Türk bir abimiz, gelecekseniz açıkçası öneririm bütün uluslararası öğrencilere. Dilim dilim de alabiliyorsunuz. Çok da fiyatı uygun, çok hoş. Ve buradan dümdüz devam ettiğinizde sushici ve akabininde takiben çok güzel bir kafe var tekrar. Yani etrafında bu şekilde kullanabileceğiniz bir sürü alan var. Master görüşmem biraz uzun sürdü. Şimdi bina A'ya gireceğiz ve orada size yine göreceğiniz şeyler tabii ki koridorlar olacak. Ama kütüphanemizi göstereceğim eğer açıksa tabii. Bu A binası, B binası yan yana, bir de küçük bir bina var ek olarak. Bunun dışında 2 tane ekstra binamız var ama şöyle düşünün, büyük bir kampüs gibi değil de farklı binalardan aynı civarda hani binalarını koymuş bir okul. Diğer binalarda gösterilecek bir şey yok çünkü sadece derslikler var ve derslikler ders saati dışında kapalı olduğu için girip de çekemiyoruz arkadaşlar. Burası House A. Bu şekilde giriyoruz. Bakalım birileri var mı? Sessiz olalım. Çok sessiz. Genel olarak koridorlar böyle. Yani çok fazla bir şey yok. Normal okul işte yani. Okulun olması gerektiği gibi. Burası A binasının ana girişi. Biz arkadan girdik. Bu şekilde sınıflıklar devam ediyor. Tuvaletler vesaire. Gelin birlikte bir kütüphaneye çıkalım. Hoppa. Girdik, kaçıncı kat ya? 5 galiba. Hello. Evet. Böyle bir şey. Yani. İlk geldiğimde çok büyük şeylerle gelmiştim. Hani okul böyle, kampüs vardır falan yok ama okul işte diyorum. Ben videonun başından beri okul işte diyorum. Çünkü okul eğlence merkezi değil. Yani Türkiye'deki üniversitelerden bu açıdan farklı tabii ki. Şimdi sessiz oluyoruz çünkü kütüphaneye gideceğiz arkadaşlar. Geschlossen. Ki kapalıymış ama burada da bir kafeteryamız var. Terasımız var. Öğrencileri rahatsız etmeden şöyle göstereyim. Güzel yani. Ama kütüphanemiz kapalı. O yüzden gösteremedim arkadaşlar. O yüzden gidiyoruz. A binasında öğrenci information noktası var. Sorularınızı sorabilirsiniz. Geldiğiniz zaman Almanya okul kabul aldığınızda ekstra almak istediğiniz bilgiler olursa açık saatleri de bu şekilde. Bazı profesörler online bir şekilde ödevlerinizi ya da araştırmalarınızı aktarmanızdansa buradaki posta kutusunu kullanarak atmanızı istiyor. Ve A binasının önünde hemen şöyle bir posta kutumuz var. Hello. Wave your hands. Wave. İstiyorum. Burası burada Rathaus Schöneberg durağının orası. Ve genelde yazın herkes burada zaman geçiriyor. Okulumuzun bir kampüsü olmadığı için. Kuş seslerine baksanıza. Doğanın hala yaşıyor olması çok iyi hissettiriyor adama ya. Bol oksijen. Tabii akşam olunca bayılıyorsun. İşte bu oksijenin üzerine de ders dinlenmiyor yani. Burası böyle devam ediyor arkadaşlar. Sıradan küçük bir park burası. Şimdi E binasına gidiyoruz. E binası Babelsberger Strasse'de bulunuyor ve şurada gördüğünüz pembe bina köşedeki benim okulumun E binası. Ve bu yol boyunca devam ettiğinizde sağa döndüğünüzde B ve C binalarına ulaşıyorsunuz. Bu şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur, meraklarınızı gidermiştir. Gidermediyse de lütfen yorumlarda buluşalım. Sorularınızı sorun, cevaplarım.
Gün geçtikçe büyüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Size içerik üretirken, sizinle konuşurken biz de yeni şeyler öğreniyoruz. O yüzden bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bu okula okumaya gelecek olan arkadaşlara da ya da düşünen arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum.